Keşif ve maceranın adresi Değerli Taş kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yepyeni bir maceraya ve keşiflere adım atıyoruz. Bakın bugünkü videomuzda, çalışmamızda şöyle eski tarihi evlerden bir tanesinde çalışma yapacağız arkadaşlar. İnşallah aşağı düşmeyiz. Bakın arkadaşlar, eski tarihi duvarlar, eski yapılar hala günümüzde ayakta. Tabii restore edilmiş, gerçi bu kısmı yıkılmış. Şu anda şöyle söyleyeyim, samanlık olarak kullanılmakta. Şimdi arkadaşlar, burada çalışma yapacağımız yer buranın alt katında bir yer. Ev sahibi alt katının eski bir tarihi duvar olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani bu bina bunlara atasından dedesinden kalma bina arkadaşlar. Bunlara da atasından dedesinden kalma bina şöyle eski, yani atasından dedesinden yani tahmini söylüyorum 100-150 yıllık arkadaşlar, dedesinden kalma. Daha öncesi de var ve ilginç olan bir kısım yer var. Şimdi orayı, burası ile aşağı inince size göstereceğim. Arka tarafta, yani bu kısımda bir tane çok eski bir duvarlar var arkadaşlar. Üzerinde işaretler olan bir duvar var. Kenar kısımda, yani girişte sol kısımda bir kayalık bir yapı var. İlginç. Bize söylenenler. Şimdi alt kata gidiyoruz. Hadi bakalım, görüşürüz. Güzel bir çalışma yapacağız. Çalışma yapacağımıza inanıyorum. Sizleri güzel bir mekana getirdim. Burası arkadaşlar, sizlerin de görmüş olduğu gibi eski döneme ait eski bir ev kalıntısı arkadaşlar. Şöyle biraz göstereyim şu anda. Biraz böyle depo gibi, samanlık gibi bir yer. Arkadaşlar bakın. Eski duvarlara bakın, şöyle göstereyim. Biraz daha yakından göstereyim. Hatta şöyle tepe lambam var, onu da açayım şöyle. Arkadaşlar bakın. Buralar duvar. Şurada karşımıza, şu ışık tuttuğum yerde bir çarpı işareti var arkadaşlar. Tamamıyla el işçiliği yapılmış yerler, duvarlar arkadaşlar. Şurada ilgimi çeken bir yerde şurası. Şuradaki kayaya bakın arkadaşlar. Nasıl? Kocaman bir kütle değil mi? Biraz da korkutucu ama. Şimdi arkadaşlar, buranın sahibinden izin aldık. Hatta bizi kendisi çağırdı. Şu anda kendisi yeni evinde. Bizi buraya bıraktı kendisi. Şimdi burada buradaki çıkacak olan malzemeden oldukça heyecanlı arkadaşlar. Şimdi bakalım, burada şöyle bir hemen cihazımız kurulu. Açık daha doğrusu. Şöyle cihazımızı açtım. Her şeyi ayarladım ben arkadaşlar. Şimdi burada bir sinyal tespiti yapacağız sizlerle beraber. Şöyle. Kendisi bu kayanın buralardan şüpheleniyormuş arkadaşlar. Şimdi kamera olduğu için kendisi çıkmak istemedi. Ben hemen şöyle dedektörümle bir bakacağım. Oo. İşte bakın. Burada bir sinyal. Evet arkadaşlar, bakın burada bir sinyal aldık. Şöyle. %30. Hatta 35 oldu arkadaşlar, bakın şöyle. %35 oranda bir sinyal yakaladık burada şimdi. Bir de buranın görüntülemesine bir bakalım arkadaşlar. İlkten dedektörle kontrol ettim. Şimdi de yeraltı görüntülemesine bir bakalım. Hemen şöyle hızlıca çıkartayım başlığımı.
Evet arkadaşlar, bu eski yapılarda öncelerde burada bunların öncesinde Ermeniler yaşadığı söyleniyor. Bildiğimiz bilgilere göre. Tabii şu anda da önümüzde, daha sonrasında tabii Osmanlı Devleti hüküm sürmüş. Şu anda da günümüz insanları işte depo olarak falan kullanıyorlar. Tabii onlar da yaşamışlar daha önce. Onların da ataları, dedeleri bu tür yapılarda, evlerde kalmışlar. Hemen şöyle cihazımızı bağlayalım. Cihaz bağlandı mı? Bir dakika. Bluetooth'u açtık. Uygulamamıza girelim. Evet. Bir canlı tarama yapalım. 3D değil de canlı tarama yapalım bakalım. Yine aynı bakmakta sinyal. Şu noktada bir sinyalimiz var. Şurada böyle bir sinyalimiz var arkadaşlar. Şimdi şöyle 5'e 5 bir tarama yapacağız. Sizlerle birlikte şimdi şöyle şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şöyle gideceğim. Orada bir sinyal topladı. Evet, bakın. Sinyali nereye topladık gördünüz. Evet, bakın arkadaşlar. Evet. Sinyali topladık. Şöyle. Hemen sol tarafımızda ne var? Arkadaşlar. Şöyle. Metal. Metal değeri güzel. 202. Metal değeri güzel. Arkadaşlar ona yakın en 94 var. Sağ üst köşede 93, 92. Evet, bu kısımda bu sağ kısma doğru arama yapacağız arkadaşlar. Yani şu şekilde çekim yaptık. Sağ taraftan sağ tarafa doğru kazma yapacağız. Kazım işini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hemen cihazımızı şöyle sessiz alalım. Cihazımızı da kapatalım. Hemen arkadaşlar hızlıca çantada malzemelerimi çıkartayım. Hemen hızlıca. Sizleri 2 dakika bekleteceğim. Ben şöyle kamerayı kapatayım ben size arkadaşlar, boşuna beklemeyin. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizi çıkardık. Şöyle hemen şurada kalsın. Buraya dedeşiyle kontrol sağlayalım. Sinir aldığımız kısım burasıydı arkadaşlar.
Hemen yani evin yapının temel duvarının dibi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hızlıca çalışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakın burası giriş kısmı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Taş yapıları görüyorsunuz. Bak taşların üzerindeki murç izlerini yani yapılırken bu taşları yontmuşlar arkadaşlar bakın. Ne hale getirmişler. Tabii ki bu yapılar belki 100, belki 150, belki de 200 yıllık yapılar arkadaşlar. Kolay değil yani. Hala ayakta duruyor sapasağlam. Sapasağlam da değil de bir tarafı, bir kısımları, bazı yerleri yıkık dökük yani. Ama tabii yine ayaktalar. Hala takdire şayan yani. Bazen ev sahibi de gelir. Ev sahibinden izin aldık ama burası arkadaşlar ev sahibinin hanımı biraz sıkıntılı. O yüzden ben de pek tanımıyorum şeyi gerçi hanımını, ev sahibinin. Şimdi bir anda burada karşılaşırsa falan sıkıntı olur diye düşünüyorum. İnşallah olmaz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, lambamız denir. Gerçi lambaya gerek yok ya. Şu anda şey güzel görüntümüz. Hadi bakalım bismillah başlayalım. Şöyle alayım. Haber olacak mı acaba ya? Evet. Şuraya alsın kamerayı şöyle. Şimdiden bu yana da cebelleşmeye başladık.
geliyor. Şu ortada bir kaya var. Tam şurada kaldı bu kaya. Ne acaba? İnşallah buradaki sinyalimiz arkadaşlar bizi yanıltmaz. Yani böyle bu tür yerlerde genelde arkadaşlar yaşam alanı olduğu için yani her şeye çıkma ihtimali var. Yani şimdi işte gördüğünüz bildiğiniz gibi ev burası ya. Ev olarak kullanılmış herhalde. Yani her şey çıkma ihtimali var. Bir demir parçası olur. Ne bileyim. İşte bir teneke gibi yani en kötü ihtimal. Ondan sonra bir çivi. O yüzden ben buradaki çalışmamı hani her türlü şeyi göze alarak yapıyorum. Şimdi şurada bir tane hani kaya çıktı bakın arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Burada bir kaya var. Şurada da bir kaya var ama bu kaya gerçekten burada böyle ortada kalmış. Değişik yani. Şunu şuradan durabilirsek. Yerde. İşte bak. Arkadaşlar bir de enteresan bir bilgi daha. Bu tür böyle eski yapılarda her şey söyleniyor. Her evin bir tane yani sahipli olduğu bir tane yılan varmış arkadaşlar. Yani bu tür eski yapılarda. Dediler dikkatli ol dediler. Dedik bizde sıkıntı yok. Zarar vermeyiz. O da bize zarar vermez. İnşallah. Dostça arkadaşlar geçiniriz inşallah. Hadi bakalım. Burada yalnız üçgen bir yapı çıktı.
Aşağı doğru arkadaşlar şöyle anlatayım. Şöyle iki tane ana kaya var. Burada da bir kaya var. Bakın burada da. Zaten bu tür yapıları buralarda araziler engebeli olduğu için böyle ana kayaların üzerlerine yapıyorlarmış eskiden. Şu anda zaten o şeyi tezi kanıtladı, şey yaptı yani bakın. Şurada ana kaya. Burada da aynı şekilde bir kaya var. İki kaya arasına doğru böyle ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şöyle kameranın açısını değiştireyim. Buradan nasıl gözüküyor? Diğer şey. Şu tarafa geçelim, böyle biraz da bu taraftan çeksin. Kameramız hep aynı yerden aynı bölgeden çekmeyelim. Pardon. Çok açtı galiba şöyle. Evet şu şekilde. Şöyle bir de ışık yapayım ben oraya. Bakın arkadaşlar, bahsettiğim yer. Sağlı sollu kaya, iki tane. Görüyorsunuz. Hadi bakalım. Şöyle ben bir su içeyim arkadaşlar. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Suyumuzu içtik. Hadi bakalım. Fazla oyalanmayalım. Arkadaşlar burası gözüküyor mu? Şöyle ışığımızı yaksak ne olur? İki başta ışığımız var. Şurada çok mu aydınlatıyor acaba? Sanki orasında yapılmış da kaynatılmış gibi arkadaşlar. Bak şurada yeni gördüm arkadaşlar. Üçgen bir işaret var bak. Kayanın yüzeyinde. Enteresan bir yer burası. Her taraf şey, kaya ama yumuşak bir kaya arkadaşlar. Bakar mısınız? Toza dumana kaldı. Aslında arkadaşlar benim bugün hiç çalışma niyetim yoktu. Hani bugün hiç çıkmaya niyetim yoktu daha doğrusu da. Abi çok ısrar etti. Gel gel bugün dedi. Hadi dedim gelmişken gelelim. Bugünkü çalışmayı da arkadaşlar şey gibi yapıyorum. Tek tek gibi yapıyorum. Niyetiyle yapıyorum daha doğrusu. Evet. Bak kaya var ama kayalar yumuşak. Arkadaşlar.
Sağlam. Ama ne kadar sağlam göreceğiz. Şöyle ilk başta açarken ne kadar rahat şekilde açıldı. Hepiniz gördünüz. Sonrasında bir şeye döndü. Hani böyle şey olur ya arkadaşlar, çürümüş beton. Aynı onun yapısında bir yapıya sahip. Çürümüş beton gibi. Anam satayım. Gözüme gidiyordu. Gözüme gidiyordu. Kurtardım. Şu şeyle bir metrede bakalım ya. Allah. Bu ne lan böyle? Ana bir şey parçası. Arkadaşlar buna mı sinyal aldık biz? Ne var? Dur bakayım. Parçayı kaybetme. Burada bir şey var. Aha. Aha vallahi. Tam iki kayanın birleşim noktasında arkadaşlar bakın. Neyse. Arkadaşlar. Şeyler bulduk. Şeyler bulduk. Durun. Fırçayı getireyim. Fırçamı getireyim. Şöyle sizler de yaklaştırayım. Oradan göremiyorsunuz. Sonra. Sus oğlum, sus bu. Ne kadar bağırdım ben. Arkadaşlar bakın. Ey yavrum bu ne lan böyle? Yapışmış buraya. Oo, bıçak. Kama arkadaşlar. Bakar mısınız? Hey yavrum be. Şundaki güzelliğe bakın. Evet işte arkadaşlar. Mükemmel.
Arkadan biraz şöyle bir bakalım. Fırçayla şöyle. Hah, işte bu. Yerine bak, yeri bile hala. Buranın sapıymış o. Bir dakika arkadaşlar, şöyle hemen. Şöyle bir bakalım size. Evet. Şu da onun. Herhalde. Bir dakika şöyle. Kaybetmeyelim. Bir daha bakacağım. Arkadaşlar. Evet, bunun. Bu kama mı? Yoksa eski tip bir zarf açacağına da benziyor da. Elim titriyor arkadaşlar. Bu kama da olabilir. Eski tip zarf açacağı da olabilir arkadaşlar. Şöyle bakın, bu buranınmış. Herhalde o kaya arasındaki baskıdan kırılmış büyük bir ihtimal. Ama gerçekten güzel arkadaşlar. Şöyle güzel bir kama. Yapılmış burası sanki, değil mi? Evet. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. Evet. Şöyle bir kontrol edeceğim ya. Kontrolümle. Şu anda bir şey yok. Bir de cihazla kontrol edeceğim burayı. Evet arkadaşlar, bakın. Gördüğünüz gibi güzel bir çalışma oldu yine. Öyle güzel bir çalışma olduğunu inanıyorum. Şöyle güzel bir kama bulduk. Bir tarafa kırılmış ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Canı sağlığı olsun. Güzel bir çalışma oldu. Yine bu tarihi eski evlerde boş çıkmadık. Yani arkadaşlar, İnşallah emeğimizin karşılığını daha fazlasıyla alırız. Şimdiden sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Selametle.